Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle size söz verdiğim ayçiçekli bandana çalışacağız. Ben çocuk için çalıştım. Torunuma geçen sene büstiyer ve çantasını örmüştüm. Hatırlarsanız çok güzel çantası, ayçiçekli kese şeklinde. Bu bayramla yaklaşıyor. Mutlaka öğren derim. Çok şık bir çanta olmuştu. Ve bandanasıyla o kadar da uyumlu olacak ki bu sene bu kaçıncı oldu? Dördüncü bandanamız bu. Ben dediğim gibi çocuk için çalıştım. Siz bunu 3 sıra daha fazla örerek yetişkinler için yapabilirsiniz. O zaman motif olarak da bir tane daha fazla yapacaksınız. Şimdi ölçü olarak da santim de verelim. Evet, ben şimdi burayı başlangıç yerinden şuraya kadar 13 sıra ördüm. Daha sonra motiflendi. Tabi bu büyümüş oldu. Şöyle tamamı şöyle 21 hatta 22 santim civarı arkadaşlar boyu. Şöyle enine baktığımızda bağcığı yerinden burası da 37 santim. Bir çocuk için iyi. Dediğim gibi daha büyük yapmak isteyenler bunu 3 sıra daha örsün. Yani yetişkinler için. Bu benim torun 7 yaşında, yani çocuklara göre 10 yaşına kadar belki daha da fazla takabilir. İp olarak da Alize Cotton Gold kullandım. İplerim Alize'nin yine koton bütün iplerle yapabilirsiniz. Yani sıcak tutmasın, serin olsun diye pamuk ipler tercih edin. Tığ olarak da 4 numara 2,5 milim tığ kullandım. Şimdi örmeye başlıyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Kanalımıza desteğinizi eksik etmeyin. Daha da büyüyelim. Daha çok insana ulaşalım. Hadi bakalım, yapıma başlıyoruz. Evet, önce orta kısımdan başlayalım. Şöyle ipimizi sabitledik. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığım üstüne aldım. 3 atlıyorum. Dördüncüye ikili trabzan. Şöyle zincirle beraber 4 oldu. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere 3 defa ikili trabzan. Tığım üstüne 2 kere doladım ve dördüncüyü de 3 defa da çıkıyorum. Tekrar 3 zincir dönüyoruz. Tığım üstüne aldım. Hemen ilk ilmeğimin arasına 3 defa batıyoruz. Ve 3. Bir zincir. Yine boşluğumuza 3 defa ikili trabzan. İki zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 defa ikili trabzan. Bir zincir. Hemen şuradaki son ilmeğin arasına 3 defa batalım. En son 2 kere doladım. Aynı yere 1, 2, 3 defa da çıkalım. Tekrar 3 zincir. Yine ilk ilmeğimize
3 defa batıyoruz. Bir zincir. Sıradaki boşluğa 3 defa ikili trabzan yaptık. Bir zincir. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Ortaya geldiğimizde 2 zincir. Diğerleri bir zincir. Sadece burada 2 zincir. Burası artma noktası. Evet, 3 kere battık. Tekrar bir zincir. Sıradaki boşluğa 3 kere. Bir zincir. Yine 3 kere dolduruyorum. Tığımı 2 kere doladım. Dördüncüyü 3 defa da çıkıyorum. Şurası düzgün olsun diye. 3 zincir. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sürekli istediğimiz sıraya gelene kadar hep şu araya 3 defa batarak başlıyoruz. Hep ortadan artıyor. Hep tekrar yapıyoruz. Hep şu boşluklara 3 kere ikili trabzan. Arada bir zincir. Bir zincir yaptım. Şimdi artma nokta yerine geldik. Şöyle V şeklinde olan yer artan yerimiz. 3 kere battık. 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyoruz. Yani örneğimiz bu şekilde çıktı. Hep tekrar yapıyoruz. En son 3 kere batıyoruz. Dördüncüde 2 kere dolayıp 3 defa da çıkıyoruz. Evet. Yapacağımız bu. Örneğimizin başa gelen kısmı çıktı örnek. Bunu örüp gelelim. Evet arkadaşlar, örgümü toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra ördüm. Şöyle ölçtüğümüzde 14 santim. Bu çocuklar için bir ölçü. Bundan sonra 4 sıra daha örerseniz yetişkin için olacaktır. Şuradaki şeylere göre, motifleri sıraladığımız şeye göre arttırmayı yapıyoruz. Şu an bu uygun benim motiflerimin sayısına göre. Şu an 13 sıra ördüm. Evet, şimdi şöyle kahverengi alıyoruz hemen. Sil halka yapacağız. Orta parmağımızı 2 kere doladık. Tığ içinden geçiriyorum. Evet, sabitledik. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Yani pardon, 3 tane. Şunu saymıyorduk. 1 2 3 zincir.
Tığımın üstüne aldım ve ikili trabzan yapıyoruz. Toplam 12 tane. Şu zincirde sayacağız. Zincirde 1, 2 diye. Şu an 3 oldu. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane ikili trabzan. Şimdi alttan gelen ipi çevireceğiz. Şu alttan gelen. Bunu çekelim. İpi içinde döndürüyoruz. Sonra bunu çekiyoruz tekrar en son. Sihirli halkayı kapattık. İpimi biraz uzun keseceğim. Evet, dipten değil, biraz şöyle uzun kestim. İpimi çekmiyorum. Şimdi hemen şu zincirden değil, onun yanındaki ilmekten, şuradan arkadan tığımı aldım. Arkadan giriyorum. Bunu bu tarafa çekiyorum. Bu şekilde. Tekrar ilk ilmekten, yani şuradaki son yaptığımız ilmeğin içinden geçiriyorum. Bunu bu tarafa alıyoruz. Evet, burayı böyle birleştirdik. Bunu tekrar yanındaki ilmekten yine bu tarafa çekiyorum. Şuraya da tutturacağım. Evet. Şöyle açalım, düzeltelim. Tomurcuk kısmını yaptık. Şunu da biraz keselim. Çok uzun. Hemen sarıyla devam ediyoruz. Yine ipimizi sabitledik. Herhangi bir ilmekten geçiyorum. Bu tarafa aldım. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 zincir. Tığın üstüne aldım. Yine hemen aynı ilmeğin içine batıp 3 defa da çıkacağım. 1, 2, burada bekletiyoruz şimdi. Tekrar aynı yere battım. 1, 2, şimdi hepsini bir kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tekrar tığın üstüne aldım. Sıradaki ilmeğimin içine batıyorum. Aynı şekilde 1, 2 bekletiyorum. Tekrar 1, 2 bekletiyorum. Ve üçüncü defa 1, 2, şimdi hepsini bir kapattık. Tekrar 3 zincir. Bir daha yapalım. Sıradaki ilmeğimize batıyoruz. 1, şunu uzatalım biraz. 2, tekrar batıp 1, 2 bekletiyoruz. Ve üçüncü defa 1, 2, şimdi hepsini bir kapattık. Evet, yapraklarımız bu şekilde, taç yapraklar. 3 zincir. Hepsini yapıp gelelim. Toplam 12 tane yapmış olacağız. Toplamda 12 tane tomurcuklarımı yaptım.
İlk ilmeği batıyorum ve ilmek kaydırıp bir zincir çekip keselim. Hemen açık rengimizle devam edelim. Evet, yine ipimizi sabitleyelim. Motifin yine herhangi bir yerden başlıyoruz. Bir, iki, üç zincir. Aynı yere 3 defa batıyorum. İkili trabzan. Şimdi zincir de saydım. 3 yapmış oldum. Bir zincir çektim. Şu ipleri de arada örelim. Tekrar sıradakine 3 defa ikili trabzan. Bir zincir. Tekrar sıradaki boşluğa 3 defa batalım. Tekrar bir zincir. Sıradakine 3 defa batıyoruz. 2 tane zincir çekelim. Aynı boşluğa bir daha batıyoruz. Kare yapmak için. Bu şekilde tekrar bir zincir. Sıradaki boşluğa 3 kere batalım. Bir zincir. Sıradakine yine 3 defa batıyoruz. Bir zincir. Sıradakine yine şu kare köşeyi yapacağız. 3 defa batalım. 2 zincir. Aynı boşluğa tekrar 3 defa. Bir zincir. Sıradaki boşluğa 3 kere. Bir zincir. Sıradakine yine 3 kere. Bir zincir. Tekrar köşe yapıyoruz. 3 defa ikili trabzan. Şimdi burada ekleyeceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Ben eklerken şu uç kısımdan başlayacağım. Buradan da gelebilirsiniz ama buradan doğru devam edeceğim. Hemen şu köşeme, bu da köşe, şöyle yukarıdan tığımı köşemden giriyorum. Bu tarafa aldım. Bir zincir. Bu kadar yani. Yine 3 defa dolduruyoruz. Bir zincir, aynı tekrar yapıyoruz. Birinci motifimizde. Şimdi ikinciyi de aynı yapıp gelelim. Ekleme yapacağız. Köşeme geldim. İki zincir. İlk ilmeğime batıyorum. İlmek kaydırıp bir zincir çekip ipimizi koparalım. Evet. İlk motifimiz bu şekilde. Buradan başladık. Daha sonra bu tarafa yaparak devam edeceğiz. Hemen ikinci motiften devam edelim. Evet, şimdi ikinci motifi ekleyeceğim. Burayı da birinci kenarımı yaptım. Tam köşedeyim.
Bir zincir çektim. Şimdi şöyle çeviriyorum ve şu iki kenara ekleme yapacağız. Hemen motifimin şu köşeden yine tığımı girdim. Bu tarafa geçirdim. Bir zincir. 3 defa dolduruyorum. Çok böyle bol yapmayın. Örgünüzü bu kısımda volanlanmasın diye. Şimdi ipimi biraz uzattım. Sıradaki boşluktan giriyorum. Bu tarafa aldım. Bir zincir. Hemen boşluğa 3 tane ikili trabzan. Tekrar uzattım. Sıradaki boşluktan giriyorum. İçinden geçtim. Bir zincir. Üç tane doldurdum. Tekrar sıradaki boşluktan hemen hep karşılarına yapıyoruz. Karşılarına denk gelen yere. Bir zincir. Köşe yapıyoruz şimdi. 3 tane yine köşemi doldurdum. Evet, şimdi köşedeyiz. Burada bir zincir çekiyorum. Köşe olduğu için. Hemen aynı köşemizin içine buraya da batıyorum. Bir zincir. 3 defa dolduruyorum. Şu şekilde. Ortadaki köşemizi içine bunu da aynı bir şekilde ekledim. Bu tarafı yaptık. Şimdi burayı ekleyeceğiz. Şimdi şöyle uzattım. Sıradaki boşluğuma bir zincir. Tekrar uzattım şöyle. Sıradakinden geçiyorum. Bir zincir. Sıradaki boşluktan geçtim. Evet, köşeye geldik. Köşe yapıyoruz. Şimdi burada köşe olduğu için bir zincir çekiyorum. Bu tarafa aldım. Yine bir zincir. Evet. Motifimi ekledim. İki kenarı bu şekilde. Şimdi burayı normal düz öreceğim aynı şekilde. Bakın. Şunu da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bir dahakine yine köşeyi buraya ekleyeceğiz. Burayı saymıyorum bakın. 1, 2, 3, 4. 4 boşluğa motifimizi yapıyoruz. Yine bu tarafa 4 şeklinde ayarlıyoruz. Yani büyük yetişkinler için 4 sıra daha örmek gerekiyor demek istiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bunu da örüp gelelim. Diğer motifleri de aynı şekilde ekleyelim. Daha sonra bu tarafa devam edeceğiz. Evet, üçüncü motifi ekleyeceğim. Size bir kere daha göstereyim dedim. Köşeme geldim. Bir zincir çekiyorum. Hemen motifimizin şuradan başlıyoruz. Bir, iki kenara şu boşluğa ekleyeceğiz. Köşemden yine başlıyorum. Köşemin yukarıdan tığımla girdim. Bunu bu tarafa geçiriyorum. Bir zincir. 3 kere dolduruyorum. Evet, şimdi hemen boşluğa boşluk yapıyoruz. Tekrar sıradaki boşluğa şuraya
Üstten girdim. İpi bu tarafa alıyorum. Bir zincir. Sıradakine yine 3 kere dolduruyorum. Tekrar sıradaki karşıdaki motifin boşluğundan giriyorum. Bu tarafa aldım. Bir zincir. 3 kere dolduruyorum. Tekrar uzattım. Sıradaki boşluğumdan girdim. Bu tarafa aldım. Bir zincir. Köşeye geldik. 3 kere dolduruyoruz. Bir zincir. Köşede bir yapıyorum hep. Şimdi aynı yere yapıyoruz. Bakın köşelerde aynı yere. Hemen buraya geçmiyoruz. Bu boşlukların olduğu yere yapacağız. Köşelerde bir önceki köşenin aynı boşluğundan giriyorum. Bu tarafa aldım. Bir zincir. 3 kere yine dolduruyorum. Burada bir şaşırma olmasın. Bu şekilde görünecek. Tarafını yaptık. Şimdi dediğim gibi buradan bu tarafa doğru öreceğiz. Şimdi ben bunları örüp geleyim. Evet, 5. motifi ekliyorum. Köşeme geldim. Şimdi burada 4 tane boşluk sayacağız. Şimdi burası köşe. Yine köşeye yapacağız. Bundan sonra bakın. Bundan sonra 1, 2, 3, 4. boşluktan ekliyorum. Yukarıdan yine tığımı girdim. Köşedeydik. Bu tarafa alıp bir zincir. Köşemin yarısını devam ediyorum. Evet. Şimdi diğer boşluğa ekliyorum. Bu tarafa aldım. Bir zincir. Tekrar sıradaki boşluğa bir zincir. Tekrar sıradaki boşluğa giriyoruz. Ekliyoruz. Köşeme geldim. Köşeyi örüyorum. Bir zincir köşede. Şimdi yine 4 köşe bir araya gelecek şu şekilde. Arkadaşlar aynı köşemin ortasından girip bir zincir ve köşemi tamamlıyorum. Evet, bu şekilde köşeler birbirine baktı. Devam ediyoruz yine boşluklardan. Sıradaki boşluk bu tarafa geldik. Şimdi buraya ekliyoruz. Evet, boşluğa geldik. Ekliyoruz bir zincir. Sıradaki boşluktan evet köşeye geldik. Bir zincir. Köşeye köşe. Burayı normal şimdi örüp gelelim. Bundan sonra aynı devam edeceğiz.
Evet, şimdi 6. motifi ekliyoruz. Aynı şekilde köşeme geldim ve burada yine 4 tane bu köşeden sonra buradan sonra 4 sayıyoruz. 1 2 3 4. Buraya tığımı yukarıdan girdim. Buraya ekliyorum. Şimdi buraya aynısını yapıp gelelim arkadaşlar. Tekrar göstermeyelim. Bakın. Hemen karşıdaki boşluğa ekliyoruz. Bu tarafa aldım. Bir zincir 3 kere dolduruyorum. Evet, aynısını yapıp gelelim. Sonra bunu da yine şöyle. Bunu da yaptıktan sonra bir tane kalıyor. Onu da bitirip hepsini tamamlayıp gelelim. Evet, bütün motiflerimizi ekledik. Sıra geldi bağcığımızı yapmaya ve çevresini sık iğne ile gideceğiz. Püskül yapacağız. Şimdi en son burada kalmıştık. Şuradaki boşluğu dolduracağız arkadaşlar. Bir iki gidip geleceğiz. Ben daha önce buradan bağcı yapmıştım. Ama çok kötü bir görüntü oldu. Tekrar yeniden söktüm. O yüzden de videoda da görmüşsünüzdür o hatalı kısmı. Şimdi burada kaldım en son. 3 zincir çekiyorum. Tığım üstüne aldım. Boşluğa 3 defa ikili trabzan yapalım. Bir zincir. Tekrar 2 3 defa doldurdum. Bir zincir. Sıradakine yine 3 bir zincir. Buraya bir tane yapmak yeterli. Ya da 2 olsun hadi. 2 tabağa battım. Şimdi burada hemen şuraya batarak ilmek kaydırdım. Burayı düzleştirdik. Biraz daha istiyor. Şimdi bir zincir çekip döndüm. Şimdi burada 2 tane sık iğne yapıyorum. Tığım üstüne aldım. Sıradaki boşluğa tekli trabzan 1 2 3 bir zincir. Sıradakine bu sefer ikili trabzan yapıyoruz. 3 defa. Bir zincir. Sıradakine 3 defa ikili trabzan. Bir zincir ve son boşluğa 2 kere doladım. 3 defa da çıkıyorum. 3 2 kere doladım. 1 2 3 tekrar 1 2 3. Evet, burayı da böyle yaptık. Arkadaşlar burayı doldurmuş olduk. Şimdi zincir çekeceğiz. 45 tane zincir çekelim. 2 3 4 5. Yani yetişkinler 50-55 zincir çekebilirler. Şimdi ben 45 çekiyorum. 7 8 9 10. Evet, 45 zincir çektim. Bir atlıyorum ve her bir zincire bir tane sık iğne yapalım. Evet, bağcımı yaptım. Şimdi her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Şu araya boşluğa bir sık iğne. Her ilmeğe bir sık iğne. Artık son sıramızı yapıyoruz. Sık iğne ile çevreliyoruz.
Şimdi ön kısma geldik. Önümüzde şöyle, bakın burası daha uzun. Bunun içine 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne. Bu daha kısa. Buraya 2 tane. Uzun olana 3 tane. Bakın burası kısa yine. Bir kısa bir uzun denk geliyor. Buraya 2 tane. Şimdi 3 yaparsam böyle yığılma olur. Biz düz bir görüntü olsun istiyoruz. O yüzden de çok çok doldurmuyoruz. Yani istediği kadar, yeteri kadar. 3 tane şu an bakın buraya yetiyor. Düz oldu. Kısa olan yere 2 tane yeterli. Eğer yetmezse fazla yapabilirsiniz. El ayarından değişik olabilir sizinki. Yani bunu 4 de yapabilirsiniz. Yani bir boş kalırsa. Evet, buraya bu sırayı bu şekil örüp gelelim önümüzü. Sıra sonuna kadar. Buradan sonra şurayı dolduracağız çünkü. Tekrar yükselteceğiz. Evet. Ön kısmın sonuna geldim. Şimdi buradaki boşluğu dolduracağız. Deminki gibi. Hemen şuraya bir sık iğne yaptım. Tığım üstüne alıyorum. Sıradaki boşluğa 3 defa yine ikili trabzan. Bir zincir. Sıradakine 3 defa batıyoruz. Bir zincir. Bir zincir ve köşemize ikili trabzan. Bu şekilde. Şimdi buradan dönüyoruz. 1 2 3 döndüm. Hatta 4 çekelim. Buraya şöyle ilk kutucuğumuzu ikili 3 defa da çıkıyoruz. Üçlü trabzan. 2 3. Tekrar bir zincir. Sıradakine ikili trabzan. Bir zincir. Sıradakine tekli trabzan. Hepsini bir kapatıyoruz. Batıp çıkıp üçünü bir kapatıyoruz. Buraya böyle yaptık. Bir zincir. Şuraya da hemen bir sık iğne. Ya da şöyle ilmek kaydıralım. Düz olacak ya. Dönüyoruz. Şimdi buranın devamı olduğu için hepsini sık iğne yapacağız. Burada kalmıştık. Buradan hepsi sık iğne yapalım. Şurası da şurayı biraz çukurluk oldu. Orayı düzeltelim. Sık iğne yaptım. Evet, dönüyorum. Şurada
Önce ilmek kaydırıyorum. Düz olsun diye. Daha sonra sık iğneye geçtim. Biraz doğaçlama yapmak gerekiyor bu kısmı. Evet, şimdi bu taraftaki bağcıkları yapacağız. Yine 45 tane. Şimdi buraya da doldurduk. Şöyle. Buraya da geçiş yaptık. Şimdi 45 zincir çekip aynı şekilde böyle sık iğne yapacağız. Şimdi püsküllerimiz var aralarda. İsteyen böyle de bırakabilir, isteyen püskül yapabilir. Şimdi bunu ben yapacağım biraz sonra. Önce püskül yapmayı göstereyim. Püsküllerimizi hazırlayalım. Evet, püskülümüz için 3 parmağımıza şöyle tutuyorum ve 10 defa sarıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'uncu da şurada tutuyorum. Şöyle çıkaralım. 10'uncu da şöyle şu kısma 5 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tığımla arasından geçiyorum. Ve ipimi içinden geçirerek sabitliyorum buraya. 2 tane zincir çekiyorum. Sıkış şöyle. Ve püskülün boyunda şöyle uzunca kesiyorum. Yani bu da arada kaynasın diye şöyle. Evet, püskülümüzü sonra keseceğiz. Sonra tekrar hepsini aynı boyda olsun diye tekrar şöyle bir kesiyoruz. Evet. Bu şekilde 9 tane püskül yapacağız. Ben böyle hazırladım püsküllerimi. Şu daha kısa olmuş. Evet, biraz daha kesebilirim. Bakalım. Neyse, fark etmez. Şimdi püsküllerimizi dediğim gibi önce bir bağcımı yapıp geleyim. Sonra sık iğne yaparken aralara da şuralara püskülleri takacağız. Evet, bağcımı yaptım. Daha sonra 3 sık iğne 3 sık iğne şeklinde boşlukları doldurdum. Köşeme geldim. Hemen ilk püskülümü şöyle alıp içinden geçiriyorum. Hepsinin içinden geçirdim. Şu hiç atlamayalım. Hepsinden geçsin. Evet, böyle takmış olduk. Ve tekrar sık iğne yapmaya aynı yere bir daha batıyorum. Her ilmeğe bir sık iğne. Şimdi diğer şu köşeye kadar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Boşluğa bir sık iğne yine. Evet, köşeme geldim. Tam ortaya yine bir sık iğne yaptım. Şimdi yeniden püskül alıyorum.
İçinden geçiriyorum hepsini. Sık iğne ile tutturduk. Tekrar aynı yere bir daha batıyorum. Tekrar diğer köşeye gelene kadar her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde takalım püsküllerimizi. Sadece dediğim gibi köşelere denk gelen yere, buraya hepsini örüp gelelim. Evet, en son püskülümü taktım. Buraya da sık iğne geldikten sonra ilmek kaydırıp ipimi kopardım arkadaşlar ve bandanamızı bitirdik. Şimdi şöyle bir ütü yapacağız. Ütü yapmayacağız, yani buhar püskürteceğiz. Önce elimizde bir el ütüsü yapalım. Şöyle yerine otursun örgüler. Şunları falan şöyle bir düzeltelim. Daha sonra dediğim gibi ütüyü yüzüne yapmayacağız. Sadece buhar fışkırtacağız. Yoksa dokusu bozulur. Böyle yani üzülürsünüz, o kadar emek boşa gider. Bunları falan şöyle düzeltip ben buna buhar yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet, buhar işlemimi de yaptım ve ayçiçekli bandanamızın sonuna geldik arkadaşlar. E, Kanalıma abone olup yorum beğeni yapmayı da unutmayın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.